konumuza geri dönelim. Şimdi sorun şuydu. Biz burada cover image'da upload to kısmında page demiştik ve hakikaten de vallahi da doğru yere yaptı aslında. Page klasörünü verdiğimiz için page'in içerisine aldı. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz şunu istiyoruz. Biz page diye bir yerin içerisinde değil de static gibi bir yerin içerisinde istiyoruz. Yani media files'lar da media files klasörünün içerisinde olsun. Onun içerisindeki page'in içerisine atsın bu. Yani onun root'u değişik olsun. Peki bunu nasıl göreceğim? Şurada şey vardı ya. Neydi? Buradaki kar örneğinin olduğu yer. Burada kar örneğinin olduğu yerde çok fazla şey var. Büyük ihtimalle burada vardır diye hissediyorum. Burada name'ine bakabiliyoruz, pet'ine bakabiliyoruz, URL'ine bakabiliyoruz. Settings'in içerisinde ondan sonra media root diye bir şey varmış. Media root. Peki file storage. Ondan sonra burada. Peki şöyle aratalım. Django Hocam bunu pek proje Media. yani bu resim bir yere kaydetmek zorunda mı? Biz bunu converted bitmap olarak falan bir string olarak alabilirsin içeri. kaydedip onu sadece converted ekranda göstersek olmaz mı? Yapabilirsin. Yani istiyorsan öyle yapabilirsin ama dosya olarak tutmak daha avantajlı geliyor. Database'den okumana gerek kalmıyor. Sen her şeyi gidip database'den okursan o da büyük. Statik dosyalar bence daha avantajlıdır. Adamın intentiyle uğraşıyorsun. Öbür türlü database ile uğraşıyorsun. Yani database'den bunun sorgusunu yapıp database'i şişireceğine sen storage olarak tutuyorsun. Storage'ın şişiyor. Mesela o storage'da Amazon'a ver. Hiçbir şekilde sorunun çıkmasın. Unlimited storage'ın olsun orada. Şurada media şeye bakalım. Şu managing kısmında şu ikisinden birisinde muhakkak vardır. Statikler, ondan sonra static root'lar burada değil. Sonra media root ve media files. Şurada diyormuş. Peki bununla ilgili şeyi nerede söylüyor? Media root. Media root kısmında ve media URL kısmında. Peki ayarlar kısmına geliyorum. Settings ve static URL kısmı. Benim için önemli olan şey buradaki URL kısmıydı. O yüzden de benim ne demem lazım? Media root değil, media URL demem lazım. Peki diyelim media URL kısmını yazıyorum buraya. Şunun altına. Media URL. Bunun ismi de media olsun. Tamam, burada kim geldi? Bir şey mi oldu burada? Tamam, medya diye bir kısım ekledik. Bunu ekledikten sonra bakalım ne oluyor? Tekrar bir tane şey ekleyelim. Admin panelden bir şey ekleyelim. Bakalım biz bu hatamızı çözebildik mi? O yüzden de Django admin'i buluyorum. Ve Django admin'i bulduktan sonra tekrar şurada Page'e gelelim. Page'e geldikten sonra bunu tıklayalım. Tekrar buradan bir şey seçeyim. Yine aynı şeyi seçeyim hatta. Ve kaydet butonuna basayım. Yine aynı şeyi kaydettim biliyorum. Ama yeri değiştim. Benim için önemli olan şey bu. Yerini nasıl bulacağım? Kaft klonun içerisine gireceğim. Ve Kaft klonun içerisinde media diye bir şeyim var mı? Yok. Make'dir. Media diye bir şey oluşturdum. Veyahut da şuradan gelip sağ tuşa tıklayıp media diye bir folder oluşturabilirsiniz. Şuradaki ana yapının içerisinde. Media diye bir klasörüm oluştu mu? Oluştu. Peki şu anda ben bunu tekrar içerisine başka bir şey ekleyeyim. Hocam, şunu ekleyeyim. URL'ini verdik bir şeyde. Ne? Models'ta. Şurada verdik ya. Yok Models'ta dedik mi? Page'e Yok onu o Page'e girip settings'ten bulacak. Yani settings'in içerisindeki klasör ayarlarının içerisinden bulacak. Tamam mı? hala Page yazıyor upload to. Evet, page yazacak ama medyanın içerisinden gidecek bulacak. Tamam mı? Bakalım buraya kısmına, medya kısmına geldi mi? Halen gelmemiş. Dikkat edin, halen burada oluşuyor. Demek ki medya URL değil. Bu medya URL ve static URL ne demek acaba? Peki, ben bunu tam olarak bilmiyorum. Ama enteresan bir şey deneyeceğim. Şuradaki static yazısı var ya, bu static yazısını S diye değiştiriyorum. Sadece URL kısmındakini S diye değiştiriyorum. Sadece S diye kaydediyorum. Daha sonra web sitemi açıyorum. Web sitemi açtıktan sonra da burada bütün her şeyim geldi değil mi? Yani karuselim gelmedi çünkü karuselim daha yoktu büyük bir ihtimalle. Var mıydı? Bir dakika karusele gelin. Şurada ama statiğin altında.
Şu statiğin altında olmayacak. Onu değiştirmem lazım. Şuradakiler geldi ya. Yukarıdakiler de hatırlıyorsanız statik. Alttakiler de statik. Inspect dedim. Inspect dedikten sonra şuradaki head'e geldim. Head'e geldikten sonra şuraya dikkatli bakın. Ne yazıyor? S'i gördü mü herkes burada? Evet. Yani dışarıdaki gözüken şekli, bakın klasörün ismi, şuradan enteresan bir şey göstereceğim. Çünkü bu ileride bilmeniz gereken çok önemli bir özellik olacak. Hangi klasörde tutuluyor arkadaşlar? Statik klasörün içinde tutuluyor. Bakın bütün benim projemin içerisindeki bütün statikler burada. Ama settings'te ne yazıyor? S yazıyor. Settings'te S yerine mesela ne yazsın? Govern yazsın bu sefer. Tamam. Ondan sonra güven burada çünkü arkadaşlar. İkide bir sıkıştırıyor beni. Kaydettim. Tekrar head'e baktım. Burada güven slash yazıyor. Şuraya bakın, burada da güven slash yazıyor. Aslında nickname gibi düşünebilirsiniz bunu. Nickname'ini güven olarak değiştirdim. Yani buradaki nickname'i, static files'ın nickname'i güven. Ama gerçek static files'larım nerede? Burada. Tamam. Yani bunun içerisinde. Bu bir nickname. Veyahut da static, şöyle yazayım. Static nickname diye yazayım. Tabii ki nickname değil. Daha farklı bir anlamı var ama şimdilik nickname gibi düşünmek bana daha mantıklı geliyor. Static nickname'in içerisinde. Okey. Bunu yine statik olarak düzelttim. Ve sayfayı yenilediğim zaman da burada hadi evet yine yapım geldi. Okey. Medya demek ki yine buradaki nickname gibi bir şey. Bu benim işimi çözmüyor. Medya URL değil. Başka bir şey olması lazım. Medya URL değilmiş. O zaman bu medya root'tur. Yok, burası medya root arkadaşlar. Medya root ise yine aynı şekilde burada yazdığı gibi olmalı. Ve medya root'u ben şöyle yazacağım. Medya root diyorum. Hangi klasörde olmasını istiyorum? Yine aynı. Şöyle olacaktı büyük bir ihtimalle. Peki bu medya klasörünü bu şekilde bulabilecek mi? Bence bulamayacak. Yerine ihtiyacı var. Peki yerini nasıl veririz? os.pet.join slash base'dir virgül bu. Gerçek yerin burası. Yani şurada dikkatli bakın, varın altındaki, W'nin altındaki web sitesinin içerisindeki medya diye bilerek kafadan bütün full pet'i vermişler. Demek ki benim de full pet'e ihtiyacım var. Full pet'im de aslında bu. Yani benim klasörümün içerisindeki medya klasörü. Tamam. Şimdi bunu yaptıysak, burada da medya diye bir klasörümüz varsa bakalım neler olacak. Şimdi bunu yazdınız mı? Burayı bekleyeyim mi? Şunu da açayım. Burayı bekleyeyim mi? Bekle diyen varsa bekleyeceğim. Şu ikisini yazdınız mı buraya? Hocam statik neden listede medya değil? Neden listede medya değil settings'te? Anlamadım tam soruyu ya. Biraz daha açabilir misin? Mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Böyle soru soracağınız zamanlarda. Buradan yazmayın bence. Hocam settings'te static'i liste olarak ekliyoruz bu auth page join ve base'dir static files diyoruz daha doğrusu. Yani Neden o static listede diğeri değil files'dır. diye Bu bir merak. ya settings'in bir özelliği, zaten burada kendisi vermiş. Birden fazla çünkü statik klasörün olabilir. Ama burada media root'u mesela bir tane vermişsin ama yine tuple yapabilirsin eğer istiyorsan. Yani zaten değil, çok büyük bir sıkıntı değil. Benim bildiğim kadarıyla birden fazla yeni klasör verebiliyorsun burada. Oldu ama bir şey daha yaptı kendi. Tamam. Yani tam anlatabildim mi bilmiyorum ama yani bunu bu şekilde yazmak zorunda değilsin. Static root diye de yazabiliyorsun. Bu bir yöntem. Başka bir yöntem daha var. Şuradaki yöntemin aynısı bunun için de geçerli ama daha düzgün çalışan yöntem bu olduğu için bunu doğru yönlendirmeye başladı Django. Eskiden static root'a yapıyordu, yönlendiriyordu daha çok. Şimdi eğer bunu da yaptıysak bakalım çalışıyor mu? Şöyle deneyecektik. Admin panele geliyorduk. Admin panele geldikten sonra buradan mesela işte şunu alalım.
buradakiler arkadaşlar tişört için benim bulduğum şeyler. Ha, yanlışlık olmasın yani. Hocam güzel Ondan bir sonra şeyler bulmuşsunuz. tişört için bunları buldum, tamam. Yanlışlık olmasın. Kaydet diyorum. Ondan sonra geliyorum ve burada page'in altında bakın medyanın altında page diye bir klasör oluşmuş. Bunun içerisinde de dosya var. Artık buraya geldi. Artık bu klasörün içine gelmedi. Şunları buradan sileyim. Bunları sildikten sonra tekrar yeni bir tane page açıyorum. Şunları da kapatalım. Şurada bir tane dosya var. Dikkatli bakın, medyanın altında, page'in altında. Yeni bir tane açıyorum. İletişim diyorum. Ve içerisinde bir şeyler yazıyorum. Ve direkt buradan işte Carousel 3'ün görüntüsünü buluyorum. Bakın burada 2 kişi var bu arada. Ondan sonra ve işte yayınlandı diye seçiyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Burada 2 tane dosyam var. Burada da gördüğünüz gibi Carousel 3'teki görüntü, yani şu medyanın altına gelmiş. Yani tekrar hatırlayacak olursak, medya URL burada dışarıda medyanın nasıl gözükeceği. Bunun ismi medya olmak zorunda değil. Başka bir isim verebilirsiniz. Buradaki medya root ise gerçekten benim bütün medya dosyalarımı tutacağım yer. Medya dosyasından kasıt ne? Statik olmayan dosyalar, statik olmayan resimler. Genellikle projelerde bu ikisi ayrı ayrı yerlerde tutulur. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. Medya folder'ı projeye eklenmez. Tamam mı? Medya folder'ı projenin içerisinde yer almaz. Çünkü o statik değildir, dinamiktir. Yani iletişim sayfası eklendiğinde medya dosyası oluşur. Ondan sonra hakkımızda sayfası oluştuğunda medya dosyası oluşur, yani resimleri falan oluşur. Ama bootstrap.min.css, jQuery'nin dosyası ve bunun gibi dosyalar statik dosyalardır. Projenin çalışması için gerekli olan dosyalardır. Projenin çalışması için gerekli olan dosyaların tamamı statiğin içindedir. Proje çalıştıktan sonra proje için eklenilen görseller medyanın içindedir. Tamam? Mesela karusel, şuradaki karuselimiz vardı ya ana sayfadaki. Açayım. Onun image'leri statikte. Onun image'leri statikte olmamalı. Ki olmayacak zaten. Yani şuradakiler statik değil arkadaşlar. Çünkü adam bunları değiştirmek istiyor. Bu sitenin medyasının bir parçası. Yani görselinin bir parçası. Bunlar o yüzden kesinlikle statiğin içinde durmamalı. Ki durmayacak da. Bunlar medyanın içerisinde duracak. Ama ne zaman olacak? Az sonra. Peki, devam edelim. Kafanızın karıştığının farkındayım ama kural şu. CSS'ler ve JavaScript'ler statiktir. Geri kalan her şey dinamiktir. Şöyle özetleyeyim. Logo, CSS ve JavaScript. Bunlar statiktir. Geri kalan her şey dinamiktir. Yani medyadır. Okey. O yüzden de terminalimi açtığım zaman mesela şuradan şeyi bakayım. Yeni bir klasör eklenmiş mi? Git status diyorum. Diyor ki medya diye bir klasör eklendi diyor. Ama ben bu medya klasörünü kesinlikle ve kesinlikle projemin içerisine göndermeyeceğim projeme. GitHub'ıma. O yüzden nano git ignore diyorum ve diyorum ki işte medya diye bir klasör varsa medya şöyle bu olmayacak diyorum. O yüzden git status dediğimde burada artık o dosyanın olmadığını görebilirsiniz. Eskiden medya klasörü vardı, yüklenecekti ama artık ben bunu yüklenmeyecek diye seçtim ve diyor ki iki şey değişti diyor. Git ignore ve settings pair. Doğrudur. Bunlar değişmiştir. Git add nokta deyip bunları ekleyebilirim. Daha sonra commit ederiz. Çok da önemli değil. Şimdi bunları ekledim ve medyamda artık çalışıyor. Medyamla ilgili hiçbir sorun yok ve page'lerim oluşabiliyor. Okey. Bu sorunu da açtık. Peki başka sorunum var mı? Ne oldu? Evet hocam. Ha ha ha. Hocam sayfaları gösteremiyoruz Eren, şu an. tekrar söyle. Hamit. Şu an sayfaları gösteremiyoruz hocam. Sayfaları Yani oluşturuyoruz ama Ya oluşturduk ama aslında sorun ne biliyor musun? Sayfaları göstermemek sorun değil. Sayfaları göstermemek senin seçimin. Wave'ını yapmamışsın, o yüzden gösteremiyorsun. Nerede yazıyorsun öyle bir şey? Ha? Kulaklıktan ben duyuyorum. Siz duymuyor musunuz? Tamam. Sesli mi? Evet, Hamit sesli söyledi. Sorun şu. Benim sayfaları gösterebilmem için ilk önce Slack'a ihtiyacım var. Slack'ım olmazsa ben bunu gösteremem. Şimdi Slack sorununu çözelim. Slack sorununu çözmek için benim Slack'a ihtiyacım var. Peki Django'da bu Slack olayı nasıl işliyor? Django, Slack diyorum o yüzden de. Burada direkt şey vermiş, Stack Overflow vermiş. Bu dursun. Şurada Fields kısmında varmış Slack'la ilgili bir şey.
Bu merak ettim. Ben daha önce buradan bakmadım. Slug diyorum ve bakıyorum. Slug field diye bir field'i varmış arkadaşlar. Tamam. Bu slug field'ı ne işe yarıyor? Ondan sonra slug field'ı slug validate ediyormuş ve unique slug olarak yapıyormuş. Okey. Burada slug field'da allow unicode diye bir şey var. Bu ne demek oluyor? Allow Unicode. Unicode'u takip et. Unicode'u izin verme. Unicode'a izin ver. Ne demek bu? Unicode olarak kaydediyor. Şimdi Unicode'dan kastımız ne? Kod Unicode kodlanmış. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer bir Unicode görüyorsanız Türkçe karakter yapabilirsiniz anlamına geliyor. Evet, mesela örnek. Japonca karakter de yapabilirsiniz. Çince de yapabilirsiniz. Ama biz Slug'da Japonca, Çince veyahut da Türkçe karakter istemiyoruz. Tamam. Değişik karakterlere izin vermek demiş Şuayb. Doğru söylüyorsunuz. Biz bu karakterlerin hepsine izin vermek istemiyoruz. Slug Field'da bunların olmaması gerekiyor. O yüzden bunların değişmesi lazım. Bir de Django'nun sanki kendi Slug özelliği vardı. Slugify example diyorum. Ondan sonra şurada utils'te varmış. Tamam. Utils'te slug dedim. Slugify diye bir şey varmış. Çok enteresan. Bu Slugify nasıl çalışıyormuş? Utils'in tekstinin içerisinde Slugify diye bir şey varmış. Tamam mı? Utils text Slugify. Gerçekten var mı böyle bir şey bilmiyorum. Bakalım. Ben bu sefer terminali açtım. Ve neredeyim? Kaft klonun içerisindeyim. Kaft klonun içerisine geldikten sonra Python manage.py'ye shell diyorum. Neyin içindeyim Slugify? Slugify text util'in içerisindeymiş. Django text util. From import Slugify dedim. Şu an görüntü biraz geç geliyor. Var mı bu ya? Yok mu acaba? Evet varmış. Yazmamıştı biraz önce ama varmış. Şimdi Slugify'ı bir deneyelim bakalım ne iş yapıyormuş. Şöyle yapacağım. Slugify diyeceğim. Daha sonradan da Türkçe karakterler yazmak için Türkçe karakterimi aktif edeyim. Normalde hep İngilizce karakter kullanıyorum. Ve i, ondan sonra şöyle yazalım. Yeterli mi? Yeterlidir herhalde ya. Ve parantezi de kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi Türkçe karakterlerden ayrıştırdı. Peki boşluk bıraksaydım ne olurdu? Şurada bir boşluk, şurada bir boşluk bıraksaydım. Bu sefer de track diyecekti. Yani mesela işte şöyle yazsaydım. Bizim hakkımızda diye yazsaydım. Enter'a bassaydım böyle olacaktı. Ama dikkatli bakın. I'ları attı. Şimdi birçok Django sitesinde bunu görürsünüz arkadaşlar. Tamam mı? Birçok Django sitesinde eğer Türkçe karakterler varsa yani I varsa mesela bu I'ları atar. Aynı zamanda şuna bir bakalım. Şurada bir tane yapmış. Bu ne yapıyormuş? Bunu bir görelim. Unicode true falan mı demek? Unicode true demiş ama şunu dersek ne oluyor? Gördüğünüz gibi şuradaki tırnakları da sileyim. Enter'a bastım sadece bu oluyor. Ama allow Unicode dersek ne oluyor? O zaman böyle geliyor. Peki o zaman ben bunu şöyle yaparsam bizim hakkımızda diye olur. Burası. Ama bu da olmaz. Bu benim istediğim şey değil. I'lar olmayacak. Ya şunu yapacağım. str replace yapacağım. Sadece I ile ilgili sıkıntım var çünkü. str replace yaptıktan sonra I'ları i yapacağım. Sonra da içeri alacağım. Bunu yapabilirim. Mesela şöyle yapalım. Sadece Name diyelim. ile ilgili sıkıntı var. Evet, sadece ile ilgili sıkıntı var. Title bizim hakkımızda dedim. Ve dedim ki Slugify. Sonra title dedim. Ama title dedikten sonra replace dedim. Ne? Diyorum ki I'lar ne olacak?
İyi olacak. Bu kadar. Bunu dedikten sonra artık Enter'a basacak olursam direkt burada düzeltebilirim. Nasıl? Dehşet. Tek satırda kod. Dehşet. Varmıyorum buna. Ha? Varmıyorum. Blink diye bir ses geldi. Mükemmel. Mükemmel. Dehşet. Yılan gibi hocam. Bildiğim Python valla. Ondan sonra tabii ki Python o değil arkadaşlar ama yine de Python'ın logosu da yılan olduğuna göre bir şeyler söyleyebiliriz. Peki. Akıyor maşallah. Şimdi bunu da yaptık. Yani gördüğünüz gibi problem var ama problemi çözmenin yolu çok basit. Sonuçta problemin ne olduğunu anladıktan sonra istediğiniz gibi çözebilirsiniz. Ama bir tane daha problemim var. Sıkıntı şu. Ne zaman ben bunu yapabilirim? Yani aslında sorun şu. İlk database'e işlendiği anda benim slug oluşturmam lazım. İlk database'e işlendiği anda. Hocam title alacak işte bu şekilde. Evet ama title'ı alıp da yapması için benim gidip title'daki bilgiyi alıp onu yapmam lazım. 2 tane yöntem var. Şöyle anlatayım. Birinci yöntem. Eğer ben kendi view'umu yapıp, formumu yapıp ondan sonra bu formun içerisinden title almış olsaydım database'e yazmadan önce bu bilgiye sahip olduğum için database'e slug'ı kendim yazardım. View'dan gelebilir mi Hamit demiş. Kesinlikle doğru söylüyorsun. View'dan gelebilir ama ben şu anda View kullanmıyorum. Admin kullanıyorum. Admin kullandığım için ya admin içerisinden slug'ı nasıl oluşturacağına bakabilirim. Bu bir yöntem. Hatta 3 tane yöntem sayayım size. Birincisi Hamit'in dediği gibi View'un içerisinden yapabilirim. View'dan ben bunu create etseydim, yani kendi formumu oluştursaydım ve formun içerisinden bu page'i create etseydim, title'ı oradan çekecektim. Title'ı database'e yazmadan önce yapacaktım. İkinci yöntem admin panelin içi. Admin panelin içerisinden ben bu işi yapabilirim. Admin panelin içerisindeki title'dan git bunu slug oluştur diyebilirim. Ben şu anda admin paneli kullanıyorum değil mi? Bunu admin panelinden çözmeye çalışalım o zaman. Geliyorum. Daha sonra diyorum ki, bu arada adminle ilgili manyak bir şey öğreneceğiz birazdan eğer olursa. Django. Hocam bu arada Hamit'in resmini gördünüz mü burada? Hamit'in resmini gördüm. Buradan diyorlar ki Hamit'in resmini gördünüz mü? Dehşet. YouTube'dan görmeyenler olabilir. Onları göstereyim mi Hamit? Neyse göstermeyeceğim şimdi YouTube için. Ondan sonra Django admin slug dedim. Bakalım ben bunu yazınca şey oluyor mu? Gelecek mi? Auto generating unique slug in Django demiş birisi. Olabilir. Gerçekten ilk defa bakıyorum. Django'nun şeyinde populate fields diye bir özellik varmış. Bu benim aradığım özellik. O yüzden de şunu yapalım. Django admin populate fields diyelim. Ve şurada admin içerisinde bir şeyler yazıyormuş. Gidip bulalım. Böyle bir özellik varmış. Tamam mı? Diyor ki slug diyor title'dan alınır diyor. Slug title'dan alınır diyor. Slug title'dan populate edilir. Enteresan. Peki slug title'dan populate edildiği zaman, bunu yaptığı zaman benim gerçekten istediğim şeyi elde edecek miyiz? Ondan emin değilim. Slug'da herhangi bir modifiye yapmıyorum. Şimdilik char field olarak tutacağım. Daha sonra bu modifiye ihtiyacımız varsa yapacağım, bakalım neler olacak. Böylelikle hatalı bir işlem yaptığımızda nasıl ilerliyoruz? Yani tabii ki ben bu işi böyle yapmıyorum. Daha farklı bir yöntem kullanıyorum. Ama en baştan deneyimsiz birisi olarak char field yaptım ve daha sonra neler olacak onları birlikte bakalım. İlk önce geliyorum. Bu slug oluşturmam lazım. Models'e geliyorum, page'in modeline ve slug hatırlıyorsanız açıklamaydı. Bu açıklama kısmını bir kere artık açıklamadan alalım. Ve diyelim ki eşittir models'taki slug field diyelim. Diyor ki maksimum genişlik 50 olabilir diyor. DB index true ne demek acaba? Database indexi true. Yani var mı yanıt? Bu arada ben yorumları açayım. Zaten DB'ye yazacak. Yani DB'ye yazmak zorundayız. Ondan sonra bizi çekemiyorlar demişsin Hamit. Doğru söylüyorsun. Kıskanıyorlar bu arada. DB keşfetsin. O da değil. Şimdi arkadaşlar normalde biz hiç PK yazıyor muyuz buraya?
PK yazdık mı? Peki database'de PK tutuyor mu? Tutuyor. PK ne işe yarıyor? Primary key. Onun ID'si. Unique olmasını sağlıyor. Tamam mı? Evet, indeksi oluşacak demiş İpek. İpek sonradan katıldın ama hızlı girdin olaya. Ondan sonra gülücük peki. Şimdi burada DB index true deyince aslında bunu indekste anlamına geliyor. İndekste demek aslında bunun unique olması anlamına geliyor. Yani sen mesela hakkımızda diye bir tane daha sayfa oluşturamıyorsun sırf bu yüzden. Yani daha doğrusu Sıla hakkımızda olan bir şey oluşturamıyorsun. Sıla hakkımızda diye bir tane oluşturabilirsin, ikinci oluşturamazsın çünkü birincisi indekslenmiş oluyor. Index primary key bir kere olur. Yani bir tane vardır, iki bir tane vardır. Tamam? Aynı zamanda sen bunu indeks edersen bunu da indekslediği için bu da aslında bir tane olabilir anlamına geliyor. Unique olabilir. Yani db index true demek bu unique olsun anlamına gelir. Okey? Şimdilik bunu dememiz gerekmiyor. Max length diyorum ve ondan sonra mesela şimdi şunu unutmayın. Title'ım kaç karakter? 200. Bu da 200 olabilir o zaman. Yani mantık olarak title kadardır Slack zaten. Şeyi burada yapacak mıyız hocam? Unicode. Yok yapmayacağız. Çünkü biz Unicode istemiyoruz. Buradan Güven diyor ki biz buna Unicode ekleyecek miyiz? Eğer eklersek I gibi veyahut da Ç gibi veyahut da Japonca karakterler gibi şeyleri alabiliriz demek. Ama zaten şimdi dünya genelinde yani Japonya, Çin falan filan hariç Türkçe karakterler, Japonca karakterler falan filan URL'de yer almıyor. URL'de yer almasını istemiyoruz zaten. O yüzden Unicode'u istemiyoruz Slack field'ın içerisinde. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra make migration yapalım bakalım ne olacak. Geldim. Ondan sonra Django nereden çıktı? Python manage.py'ye ondan sonra kayıt etmemişsindir büyük ihtimal. Kayıt etmemişsindir. Make migrations. Ne diyor? Oo çok enteresan bir şey. Ne oldu? Diyor ki sen diyor Slack diye bir tane field eklemeye çalışıyorsun. Ama bu Slack field'ını ekleyecek olursak nasıl olacak ya diyor. Yani senin içeride yaptığın çalışmalar olmuş. 2 tane sayfa eklemişsin. Bu sayfaları ekledikten sonra ben bunu nasıl yapacağım ya diyor. Yani hani içine ne yazayım diyor. Aslında sorduğu soru bu. Sonuçta 2 tane benim oluşturduğum şey vardı ya hakkımızda ve iletişim diye sayfalar. Bu 2 sayfa artık içeride. Bu 2 sayfayla ilgili ben ne yapacağım? Default değer versek demiş Şahip. Yani aslında diyor ki burada da zaten eğer diyor istersen diyor çık diyor buradan ve default değer ver. Çıkmazsan biri seçersen sen bir default değer verebilirsin. Tamam. 2 tane opsiyonun var. Yani burada 1'e basacak olursan ve enter dersen default değer ver deyip çift tırnak yapıp enter'a basabilirsin. Veyahut da 2 dersin. Sonra gelirsin buraya. Oradaki default değeri elle yazarsın. Şöyle yapayım. Yani ilk oluştuğunda default olarak bu gelsin diyebilirsin. 2 tane opsiyonun var. Ya içeriden yap bir de ya da bunu yap. O zaman otomatik olarak bu oluşacak. Peki yeniden tekrar make migrations dedim. Bu sefer diyor ki ben diyor ekledim diyor. Niye? Çünkü içeride yani ilk defa yapıyor olsaydınız yani şu kısmı ben ta en baştan oluştursaydım hiçbir sıkıntı yoktu. Böyle bir şey sormayacaktı. Ama sonradan değer ekledik ya. Yani table'a yeni bir tane field ekledik. Yeni bir tane field ekleyince bana soruyor. Ya bu nedir? Nasıl bir şeydir? Ben bunu ekledin ama ne koyacağım? Tabii ki şunu da diyebilirdik. İşte blank yazabilirsen true diyebilirdik. Ondan sonra null true diyebilirdik. Bunu deseydik yine aynı şeyi elde edecektik. Yani sonuçta null olmuş olacaktı. Ama default olarak da yine de default isteyebilirdi. Default olarak da biz tırnağı koyduk ve olayı kapattık burada. Şimdi bunu yaptık. Make migrations deyince migration gerçekleşiyor muydu? Migration oluyor ama migrate etmemiz gerekiyor. Yani burada aslında şurayı yazıyor ama şunu yaptı ama daha database'e yazmadı. Database'e yazması için ne yapmamız lazım? Migrate.
Ve migrate yapınca database'e de yazdık. Okey, burası tamam. Bundan sonra benim yapmam gereken şey şu. Artık benim admin paneline bunu eklemem lazım. Admin paneline bunu eklemek için burada diyor ki bir tane diyor class eklemen lazım diyor. Ve bu class'ı admin'in içerisindeki model admin'le birlikte yapman lazım. Şunun tamamını alayım. Bunu aldıktan sonra admin.py'yi açtım. Bunun altına yapıştırıyorum. Hangisinin admin'i olacak? İsmi çok önemli değil ama genellikle işte şeyin neyse onunla birlikte yazarsın. Biz page ile ilgili yapacağız. O yüzden page admin diyorum. Peki page admin'de populate fields kısmında Slack neyden olsun? Title'dan olsun diyor. Peki gerçekten benim burada title'ım var mı? Ha, varmış. Çok iyi. O zaman doğru yerdeyiz. Yani benim tek yapmam gereken bu. Bunu yaptıktan sonra şunu da artık aşağıya alıyorum. Bunu yaptıktan sonra diyorum ki register ettikten sonra page admin ile birlikte register et. Tabii ki şurada 2 tane kalmış. Bu bir tane olacak. Page admin ile birlikte yap. Burada gözlüğümü takayım ya. Ben niye gözlerimi yoruyorsam? Bakayım. Dide gözlüğümü taktım, evet. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Bakayım. Ben göremiyorum ama neyse. Şuradan yorumları da açalım, dursun burada. Tamam, bunu yaptık. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Normalde page'i register et demiştik. Sonra da git model admin'in içerisinde page admin'den bunu da birlikte al ve içeride kullanacağım diyorsunuz. Ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Geldim ve admin panelimi açıyorum. Admin dedim, enter'a bastım. Ne oldu? Default'ta M diye bir şey kalmış. Kalmış mı ya? Yo. Kaydetmemişim demek ki orayı. Tamam. Burası okey. Geldik. Sayfayı yeniledik. Page'e geldik. Ondan sonra burada herhangi bir şey yazmadım. Bakın hemen geldi. Kaydettim. Bu kaydoldu. Buna tıkladım. Tıkladığım anda direkt geldi çünkü populate ediyor. Yeni bir tane oluşturayım. Ne diyelim? İade, hatta Türkçe yazayım ki İade şartları. Bakın. Dehşet. Ha? Kendi yazmıyor. Kendi yazıyor. Vallahi bende kendisi yazıyor. Kaydettim. Diyor ki cover image'ı seçmedin diyor. Ya bir dakika ya. Ben her seferinde cover image'ı seçmek zorunda mıyım kardeş? Ben seçmek istemiyorum. Ben seçmek istemiyorsam ne yapacağım? Hemen bunu bana birisi söylesin. Default değer versek panik demiş birisi. Ne paniği? Ne oldu yine? Neyin paniğini yaşıyoruz biz burada? Null olabilir diyeceğiz yani. Evet. Null olabilir diyeceğiz. Nasıl yapacağımızı o zaman birisi kod kısmına yazsın, comment kısmına yazsın. Birlikte yapalım. Yani şuradaki null true demiş Güven. Peki. Şuraya geldim. Bu değil. Pardon. Status değil. Cover image. Şuna geldim. Ve diyorsun ki burada null eşittir true diyorsun. Öyle mi? Ve bunu yazdıktan sonra tekrar terminalime geldim. Diyorum ki make migrations ve ondan sonra Python 3 manage.py'ye migrate diyorum. Türkçe yazmışım. Oldu mu? Oldu. Tamam. Hocam sonrasında admin'i bir açar mısınız demiş. Açacağım. Bunu yaptık. Ondan sonra ilk önce şuradaki testimi bir yapayım. Neredeydik? Kaydet butonuna basıyorum. Diyor ki bu alan halen gereklidir diyor. Halen olmadı. Peki. Geldim, başka ne ekleyebilirim? Default değer ekleyebiliriz hocam. Default değer eklemeye gerek yok.
Okey. Sonracığıma tekrar admin paneli açalım. Ve kaydet butonuna basalım. Ve kaydoldu. Tamam. Yapmamız gerekenleri buradan gördünüz. Şimdi burayı bir yazmanızı şöyle yapayım. Burayı yazdınız mı? İlk önce models'ın içerisinde cover image'ın mesela ben null ve blank verdim. Bunu yazdınız mı? Burayı bekleyeyim mi? Bekle diyen olursa burayı bekleyeceğim. Bekleyeyim mi diye sorayım. Hocam bunun neyse büyük olmayacak. Yok, hepsi küçük. Hı hı. Django'da küçük bunlar. Yani Python'da daha doğrusu. Tamam. Burası okey. Ondan sonra admin.py'yi açıyorum. Hamit söylemişti çünkü. Şöyle yazdım. Bunun ismi önemli değil. Bu bir class olması gerekiyor. Ondan sonra populate fields, yani bir tane field'ım var. Slug field'ım. Git bunları buradan topla diyoruz. Yaptığı şey bu. Sonra da register ediyoruz bunu. Ve register ederken ilk önce bizim modelimizi register etmemiz lazım. Daha sonradan da bu kullandığımız class'ı da ona ekliyoruz. Birkaç tane daha admin özelliği göstermeye çalışacağım aynı zamanda. Burası tamam mı? Burayı beklememe gerek var mı? Bitti mi burası? Herhangi birisinden ses çıkmadı. Devam ediyorum. Hocam hata var. Hata mı verdi? Ne hatası verdi? Yaz şeye, yorumlar kısmına. Birlikte bakalım. Value of list or tuple. Ne list or tuple olması gerekiyor? Prepopulated field. Ha tabii burada şey var. Dictionary var. Onun içerisinde tuple var. Ha, title'ı siz şey mi yaptınız? Tamam, ben onu da şey yaptım. Hı hı. Ya nerelerden toplayacağını yapıyor. Şuayb, hocam bu admin kısmında template olarak değiştirebiliyor muyuz? Yoksa hep sabit mi? Ya şöyle söyleyeyim. Django admin'in, şuradan göstereyim. Django admin templates diyelim. Belki direkt çıkar. Admin styling kısmında çok güzel şeyler var. Suite var. Mesela ben söyleyeyim bir tanesini. Django Suite var mesela. Django Material var. En iyisi aslında bence Django Suite. Bu arada başka var mı? Grappelli'ye çok bakmadım, hatırlamıyorum. Bunlar e-ticaret şeyleri mi? Bunlar şimdi djangopackage.org'dan bakacak olursanız arkadaşlar burada her şeyle ilgili size package'ları ve onların durumunu gösteriyor. Ne kadar stabil olup olmadığını. Mesela ne kadar yıldız almış. Ondan sonra Django Suite'i kullanıyorum ben normalde bazen. Bu gördüğünüz gibi 1791 almış ama bu 2618 almış. Bu kadar değildi ya. Demek ki bir şeyler olmuş buna. Bakalım neler olmuş. Böyle bir yapısı varmış arkadaşlar. Admin paneli bu şekilde değiştirebiliyormuşsunuz. Yani aynı zamanda CMS'ler için falan bu yapıları kullanıyorlar. Kullanacak mısınız hocam? Efendim? Bu paketlerden birini kullanacak. Yok, şu anda bizim ihtiyacımız yok ama deneme yanılmayla istiyorsanız kullanın. Ben Suite'i kullanıyorum. Pip install Django Suite deyince direkt yükleyebiliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Ama ben o kısımlara geçmeyeceğim. Benim yapacağım şey şu. Ben şunu yapmak istiyorum. Django admin'deki list field'ı eklemek istiyorum ilk önce. List display diyelim. Burada da admin'le ilgili özellikler varmış ve list diyorum. Burada list display diyelim hatta. List display diye bir kısım varmış ve neleri display edebileceğimizi buradan gösterebiliyormuşuz. Bunu mesela seçtim. Çok da önemli değil, elle de yazabilirsiniz. Altına geldim, list display dedim. Tuple veyahut da list olabilir bu, fark etmez. Benim title'ım vardı. Bu olsun. Bir de status olsun mesela. Bir de aslında olsun. Şunu da alta doğru alalım. Şu Türkçeyi de kapatayım, İngilizceye geçeyim.
Başka ne olsun? Created, updated it olsun. Şu an ne yapıyoruz yine? Şu anda ne yapıyoruz? Güzel soru. Bunları yazın. Ne yaptığımızı göstereceğim. Başka bir yere bir şey gitmiyor. Sadece bunu yazdık şu anda. Sadece bunu yazıyorsunuz. Şu anda page admin'e list display diye bir tane yapı oluşturup bunun içerisine tuple yaptınız ve title, status ve updated it diye yazdık. Peki bunlar neredeydi? Page'in içindeydi, hatırlıyor musunuz? Page'in field'ları. Başka bir field olamaz. Yani page'in field'ları bir tane daha ekliyorum en üste. O da PK olsun. Tamam. Şuraya geliyorum tekrar. Beklememi isteyen var mı? Tamam, Page Admin'in mantığını tekrar anlatırsan süper olur demiş. Anlatacağım. Herkes yazdı mı? Bekleyeyim mi? Bekle diyen var mı? Tamam, herkes yazdı anladığım kadarıyla. Peki, o zaman admin panelindeki page kısmını tekrar açalım bakalım ne olmuş. Geçin hocam demiş. Affetmiyorum Alperen. Geldim ve şuradaki page içerisindeydim ya. Daha doğrusu şöyle yapayım. Home'a geldim. Buradaki page'e tıkladım. Oo, PK gelmiş, title gelmiş, status gelmiş, updated et gelmiş. Ne diyoruz böyle durumlarda? Dehşet. Dehşet. Ondan sonra gördüğünüz gibi direkt admin panelinde, şuraya geleyim tekrar. Admin panelinde hangi field'ları istediysem bu field'lar otomatik olarak gelmiş. Şimdi arkadaşlar burada tam kafanızın karışacağı bir noktaya geliyorum. Kafanızın karışacağı ve aynı zamanda ilerisi için anlamlı olacak nokta şu. Django sizin models'ınızı çok iyi biliyor. Tamam mı? Django sizin models'ınızı çok iyi bildiği için models'ın içerisindeki yapıyla birlikte bütün her şeyi generate edebiliyor. Biz şunu dedik. Git page model'ını al. Page model'ın içerisindeki her şeyi bak. Ondan sonra title'ı bul. Ve slug'ı oluştururken buradaki title'da yazanlarla birlikte populate et. Aynı zamanda page'in içerisindeki bütün yapıya bak ve onun içerisindeki PK'yi getir, title'ı getir, statüsü getir ve updated et'i getir. Ve page'in içerisinde bunları modifiye et ve bu görünümü kavuştur diyebiliyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir özellik. Aynı zamanda Django'nun Forms özelliği de bu şekilde çalışıyor. Django'da Forms generate ettirebiliyorsunuz. Slug'a da ekledim hocam. Onları tam görüyorum. Ha, slug'a da ekleyelim diyor. Buradan Guven. Slug'a da ekliyoruz o yüzden. Ve kaydettim. Ve tekrar baktığımız zaman burada slug kısmını da görüyoruz. Dikkatli bakın, ikisi mesela yayınlanmış, bir tanesi taslak olarak gözüküyor. Ve bunlar Türkçe ama database'de İngilizce duruyor. Bunu da unutmayın. Yani biz burada Türkçe görüyoruz ama database'de tutulurken değerlerin İngilizce gözükmesini sağladık. O yüzden de bu çok efsane bir özellik. Yani database'de gerçekten İngilizce olup olmadığını da nasıl test edebiliriz? Kim bana bunun database'de İngilizce olup olmadığını nasıl test edebileceğimizi yorumlar kısmından yazabilir. Shell. Hadi Hamit, o zaman söyle nasıl Shell'den olacak? Doğru. Bu ne ya? Doğru ne demek? Hocam o kadar bilsem sunumu ben yönetirdim. Hayda. Oba! Avukat coştu. Yani avukat coştu gerçekten de. Yani var ya, bu şey gibi oldu. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Ondan sonra patron diyor ki bu işi yap diyor. Ben o kadar bilseydim zaten senin işini yapardım deyip ondan sonra patronun postu koymak gibi bir şey oldu yani. Zaten senin bilmen gerekiyor. Bunları daha önce yaptık. Allah Allah. Şimdi şöyle yapıyorum. Shell'e geliyorum. Shell dedim ve Enter'a bastım. Nereden istiyorum? Benim istediğim yer neresiydi? Page. From, ondan sonra page, pardon demiş Hamit. Önemli değil zaten, espri yapıyoruz buradan. Page'in models kısmına geliyorum. Import diyorum neyi? Page modelini import ediyorum. Bu page application'ıydı. Page application'ın içerisinde, models'in içerisinde page modelini import ediyorum. Peki yaptım. Page diyorum. Ondan sonra last object. Sonra da last diyorum. Ne demek bu? Son obje. Sonuncuyu. L deyip buna da bir eşitleyelim. Böylelikle last olduğunu lst diyeyim hatta. Lst deyip buna eşitledim. Lst deyip enter'a basıyorum. Çok iğrenç bir isim çıkıyor bu arada.
Bunu nasıl düzelteceğimi umarım birisi birazdan söyler. LST deyip Enter'a bastığımda iğrenç ismiyle birlikte bunu gördüm. Hamit efsanesin STR diye yazmışsın. Harikasın. Bunları nasıl yapacağımızı tam anlat. Patrona tam söyle bu bilgiyi. Neyse LST deyip ondan sonra title diyorum. Enter'a basıyorum. Title'ı geliyor. Slug diyorum. Enter'a basıyorum. Slug geliyor. Ondan sonra cover imaj diyorum. Onunla ilgili bilgisi geliyor. Peki neye bakıyorduk ya? Türkçe Hayır, statüse bakıyorduk. Unutmam. Statüse bakıyoruz. Burada İngilizce mi yazacak, Türkçe mi yazacak? İngilizce yazıyor. Hı? İngilizce yazmıyor. Türkçe mi yazacak, İngilizce mi yazacak? Emran İngilizce demiş. Şahit İngilizce demiş. Var mı arttıran? Türkçe diyen var mı? İngilizce. Kesin Türkçe demiş Melike. Güzel ama İngilizce. Güzel ama İngilizce mi? Ondan sonra Berat Türkçe demiş. Tamam. Bakalım mı? Bakıyoruz o zaman. Enter'a bastım. Publish it yazdı. Zaten söyle DB'den çekiyorsun. DB İngilizce. Tabii DB İngilizce yazıyor. Bakın şuradan tekrar hatırlatayım. Bunu da boşuna yapmamıştık yani. İşte şey kısmı, statüs kısmının böyle olması işte işin efsane olmasını sağlıyor, tamam mı? Ben diyorum ki, şöyle anlatayım size. Sol kısım DB'ye yazılacak olan, sağ kısım gözükecek. Yani burada human'a gözükecek diye yazdım böyle iğrenç bir şekilde ama birazdan onu tekrar esprili olmayacak hale geri getireceğim. Şöyle, yani sol kısım database'deki kısım böylelikle aslında global bir yapı tutmuş oluyorsunuz. Yani siz mesela şöyle yazsaydınız bütün filtrelerinizi işte atıyorum page.objects. Yani şöyle yazsaydım mesela page.objects.filter status eşittir yayınlandı. Abi yayınlandı ne demek? Yayınlandı ne? Ben nereden bileyim? Yani global düşündüğünüz zaman bu olayı her şeyin kafadan İngilizce olması gerekiyor. O yüzden de burası yayınlandı değil. Burası published. Bakın burada published olan 2 tane varmış. Draft diye bakalım. Ve bir tane draft varmış. Yani şuradan count diye yazayım hatta. Ve bir tane var. Burada artık ben global bir yapı kurmuş oluyorum. Yani artık Türkçe olarak görmeyin bu kısmı. Bu kısım İngilizce olarak yazılıyor ama biz Türkçe olarak görüyoruz. Böylelikle biz bir sorgu yaptığımızda, şu sorguyu yaptığımızda dünyadaki herkes bizi anlıyor olacak. Ama draft yerine taslak diye yazsaydım o zaman beni kimse anlamayacaktı. Burada adam ne demiş kimse bilmeyecekti. Bütün yapıyı İngilizce kurguluyoruz arkadaşlar. Yine Django bize gördüğünüz gibi burada acayip bir avantaj sağlıyor. Tamam. Bu sorumuzda anladık. Sağ kısım ise ya ne yazayım? Sağ kısım ise tamam. Bunu da burada açıklama olarak bırakayım. Hatırlayın yine listenin içerisinde veyahut da tuple'ların içerisinde açıklama yazabiliyorduk. O yüzden bunu burada yazmanızla ilgili hiçbir sakınca yok. Okey? Virgül de eklemenize gerek yok. Neyse. Peki. Bunu yaptık. Aynı zamanda bu Django admin ile ilgili başka özellikler de var. Şuraları da kapatalım. Bakalım. List display varmış. Ondan sonra list display'den sonra başka ne yapabiliriz? Color name, geç bunları. Ondan sonra list display. Her yerde list display kullanmış ya. Başka bir şey göstermedin mi sen? Ondan sonra editable'a bakalım. List filter varmış. Şunu kullanalım. List filter ne iş yaparmış? List filter'ın içerisinde ben ne yapabiliyormuşum? Mesela şöyle bir şey yapalım. Buraya geldim admin'e. Admin'e geldikten sonra buna biz status ekleyelim. Sadece status ekleyelim. Peki ne olacak şimdi? Geldim.
ve sayfamı yeniledim. Şöyle de kapatayım. Gördüğünüz gibi artık taslak yayınlandı ve silindi olarak buradan bütün statüsleri filtreleyebiliyorum. Yine ne diyoruz bu durumda? Dehşet. Yine dehşet diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi burada sorgusunu da gösterdi. Status exec eşittir draft. Yani bildiğin Django filters'ta biz nasıl yazıyorsak burada da o şekilde gösteriyor. 2 tane published var. Bir tane taslak var. Silindi kısmında da gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ve all deyince de yine aynı şekilde görebiliyorum. Hocam çıkmam gerekiyor. Kusuruma bakmayın. İyi akşamlar, iyi dersler demiş. Peki son filtreleri tekrarlar mısınız hocam? Hangisini Emran? Tam anlamadım. Son filtre tekrarlar mısınız hocam? Yani şuraya list filter derseniz neleri filtreleyeceğinizi gösteriyor ve Filtre ekliyor bize. filtre ekliyor tabii ki. Yani bu filtreyi de statüsün gidip şeyinden çekiyor. Bakın dikkatli bakacak olursanız bizim mesela silindi diye bir şeyimiz yoktu. Nereden biliyor silindiği? Çünkü statüs Choice'un içerisinde vardı. Choice olmasaydı bilemeyecekti. Choice'u koymamızın sebebi bu. Okay? Hocam şey diyeceğim. Heh, Duyuyor musunuz beni? duyuyorum seni. Page admin'i neden bu şeyi yazdık? Bu admin'in içerisine yazdık. Şöyle bir şey arkadaşlar. Sesi kapatabilir misin ona? Ha, tamam. Tamam, konuşuyoruz. Eko, işte Eko'yu biraz önce kapattık. Tamam. Birincisi normalde eğer ben bunu yazmasaydım, şunu siliyorum arkadaşlar ve kaydediyorum sadece. Hem de tepkisini görmüş olun. Geldim. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi hiç yapısına müdahale edemediğim bir kısımda oluyorum. Page admin ise, bunun ismi page admin olması gerekmiyor. Mesela ismini ne diyelim? Page modify diyelim. Ve bu page modify'ı buraya eklediğimiz zaman, şuraya eklediğimiz zaman aslında page'deki genel yapıyı biz değiştirebiliyoruz. Ve ona çok büyük özellikler ekleyebiliyoruz. Bu sayede admin paneli modifiye etmiş oluyoruz. Page admin olmak zorunda değil bunun ismini. Bu bir class. Bu class bizim gidiyor, modelimize bakıyor ve model admin o class'ı alıp modifiye ediyor. Yani page'in tamamını modifiye ediyor. Çok fazla özellik ekleyebiliyoruz. Bir tane daha özellik ekleyeyim hatta. Editable diyelim. List filter. Hadi edit. List altta editable. Evet şuradaymış. Şurada. List altre editable. Peki yine ne editable olsun? Yine status olsun arkadaşlar. Çünkü onun şeyini görmek çok güzel. Combo box'ını görmek çok güzel. Bir de title editable olsun. Tamam. Virgülü unutmayın. Title olsun. Tekrar sayfayı yeniledim. Geliyorum ve sayfayı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi artık buradan yayınlandı, silindi diye seçebiliyorum. Aynı zamanda buradan da istediğim gibi buradaki bilgileri değiştirebiliyorum. Ve kaydet butonuna basınca artık burası değişti. Buradaki Slack kısmı değişmedi çünkü ben buradan edit ettiğimde populate etmiyor artık. İçinde yapıyor bu işi. Okey. Güzel mi? Hocam burada title'ı değiştiremiyor muyuz? Değiştirebilirsin. Yazıyorum, enter'a mı basmam gerekiyor? Yok, save'e basacaksın. Hı hı. Save dediğin anda değişir. Tamam. Neden modele yazmadık da admin'e yazdık demek istedim. Oo, zor soru ya. Bunu bir daha sorsana Hamit. Yani gerçekten neyi öğrenmek istediğim konusunu tam çözemedim. Yani o görünümünden mi bahsediyor acaba? Ya şöyle, biz admin panelinin görünümünü değiştirmek için biz bir class açıyoruz ve diyoruz ki admin panelinin görünümünü böyle değiştir diyoruz. Bu sadece admin panelinin görünümünü değiştirmek için gerekli bir şey. Bu yine Django'nun kendi class yapısı ve gidiyor, şuradan dikkatli bakacak olursanız admin'in altındaki model admin'in içerisinden bu yapıyı alıyor. Admin sayfasındaki şeyleri yani. Evet,
Yani biz bunu page'in içerisinden yapamıyoruz. Çünkü bu page aslında database'e yazılacak olan model yapısı. Bu onu klonlayıp onun üzerinde değişiklik yapmamızı sağlıyor. Form'a geçince bunu daha iyi göreceksiniz bence. Ama şunu düşün. Admin senin yapını normalde tutuyor ve page'in içerisinden alıyor ve generate ediyor. Ama generate ettiği şeyin üstüne ben katman açıp istediğim kadar daha fazla revize edebiliyorum. Ve burada ben admin panelde daha farklı yöntemler kullanıp başka işlemler yapabiliyorum. Örneğin mesela yeni bir tane field ekleyebilirim ve bu field işte title'la statüsün toplamı şeklinde gözükebilir. Örnek olarak. Bazen böyle şeylere ihtiyaç oluyor çünkü. Olmayan bir tane field ekliyorsun ve diyorsun ki title'la slug'ı birlikte göster demek istiyor olabilirsin. Bunu da burada yapabiliyorsun admin içerisinde. Yani admin panel sana inanılmaz bir dinamiklik sağlıyor. Normalde bunları eklemeseydin admin panelin içerisindeki şuradaki kısımda buradaki yapıları bu şekilde göremeyecektin. Gördüğün gibi sağ tarafa filtre ekledi. Bu filtreler sayesinde hepsini görebiliyorsun. İnanılmaz güzel özellikler ekledi. Aynı zamanda search de yapabilirsin eğer istersen. Admin panel çok yetenekli bir yapıya sahip. Bu yetenekleri yapmak için bu class'ı oluşturduk. Umarım anlatabilmişimdir. Yani zor olduğunun farkındayım ama şöyle düşünün. Django MVT değil sadece arkadaşlar. Django için konuşacak olursak kafadan minimumda M var DB için. Sonra ne var? V var. View veyahut da control için. Sonra ne var? T var. Template için. Sonra A var. Admin. Sonra F var. Forms. Sonra başka minimumda neler var? Mesela message var. Tamam. Başka ne var? Mesela session var. Yani Django minimumda böyle bir yapıdan oluşuyor. Django gerçekten çok büyük. Yani Django'da istediğiniz şeylerin sayısı çok fazla olabilir. Django ufak projeler için çok baş ağrısı yaratır. Çünkü ufak bir projede bu kadar şeyi düşünmek istemezsin. O yüzden Flask kullanırsın. Ama detaylı bir projeye geçtiğin zaman gördüğün gibi paramparça edebiliyorsun yapıyı. Ve o kadar çok parçaya ayırıyorsun ki sadece şunu düşün. Sadece burada admin ile ilgili işlemleri takip edebiliyorsun. Tam soracaktım, cevapladınız hocam. Yani büyük yapılar için Django güzel. Küçük yapılar için Django güzel değil. Hatta hatırlayacak olursanız bir keresinde derste şöyle bir şey demiştim. Sadece hakkımızda sayfası olan bir web sitesi için Django kullanılmalı mı? Kesinlikle hayır. Ama şunu da söyleyeyim. Siz Django'yu yeni öğrendiğiniz için kesinlikle kullanın. Ama ben normalde kullanır mıyım bu saatten sonra? Ben hayatta kullanmam. Yani olayı şöyle düşünün. Küçük projeler için PHP, ne bileyim Flask veyahut da başka bir yapı kullanabilirsiniz. Ama proje gerçekten büyükse, mesela bir e-ticaret sitesi yapıyoruz şu anda ve daha başındayız olayın. Şu anda page'i yaptık daha. O yüzden de Django'yu zaten kullanmamız gerekiyor böyle büyük bir yapı için. Ama daha küçük olsaydı ben kesinlikle başka bir yöntem kullanacaktım. Yine hatırlayacak olursanız ben web sitemi Django ile yapmadığımı söylemiştim. Yani Hakan Yalçınkaya github.io Django değil, statik. Ve içerisindeki her şey statik file. O zaman ben niye bu kadar karmaşık bir yapı kullanayım? Her şey yerinde ve zamanında güzel. O yüzden de Django'yu biz öğreneceğiz. Belli projeler için kullanacağız. Hatta belki hakkımızda sayfası olan ufacık bir site için kullanacaksınız. Ama gün gelecek ben bu iş için Django'yu kullanmam. Ben bu iş için Flask'ı kullanırım. Bu iş için Vue'yi kullanırım. Bu iş için sadece PHP ile yazarım diyebileceksiniz. Ama o zamana kadar tabii ki biraz eziyetli olacak ama sadece Django ile çalışacaksınız. Veyahut da neyi biliyorsanız onunla çalışacaksınız. Sadece Django değil, yani burada fanatiklik yapmaya çalışmıyorum. Hangi konuda iyisiniz onunla yapın. Ama biz şu anda Django öğreniyoruz ve işimizi Django ile yapmaya çalışıyoruz. Umarım açıklayabilmişimdir arkadaşlar ne demek istediğimi. Django gerçekten çok büyük. Öyle özetleyeyim. Bugün neye baktık? Dikkatli bakacak olursanız bugün bir tane page oluşturduk. Slug'ını yaptık. İmajını yaptık. Admin paneli oluşturduk. Admin panelde bunları değiştirmeyi öğrendik. Admin paneli modifiye etmeyi öğrendik. Statiklerin nasıl
davrandığını öğrendik. Medyaların nasıl davrandığını öğrendik. Ve bu yapıları burada kullana birçok şeyi gördük. Bu arada ben şunu yapayım. Kullanıcıların birazdan screenshot'ını alacağım. Bekleyin arkadaşlar, dersten çıkmayın. Ama genel olarak ben dersi kapatıyorum. Ekran görüntülerini kapatıyorum. Bunları da YouTube'a atacağım. Yani gerçekten arkadaşlar dikkatli bakacak olursanız en baştan beri o kadar enteresan şeyler anlattım ki. Mesela Templates'e neredeyse 2 günümüzü ayırdık. Sonra Django'nun tutorial'ına bir sürü vakit ayırdık. Ondan sonra Twitter klonu yaptık. Kullanıcılarla ilgili işlemi nasıl yapabileceğimize baktık. Ondan sonra şimdi mesela admin'e bakıyoruz. Yine kafamız karıştı. Ondan sonra 15 dakika önce özür dileyerek çıktı bu arada hocam. Tamam. Halen bakacağımız bir sürü şey var. Halen statiği ve işte medyayı anlamamış olma ihtimaliniz var. Yarın anlamadığınız yerleri tekrar böyle sakince düşünün, üzerinden geçin. Bugün ben bunları YouTube'a yüklemeye çalışacağım geceliğin. O yüzden de anlamadığınız yerler varsa oradan da bakarsınız. Konuşacağımız çok fazla konu var. Ama ben bu konuşacağımız konularda belli bir noktanın içerisinde tutmaya çalışıyorum size. Ve her seferinde hata yaptırtıyorum sisteme. Bu hatalar içerisinde de sizin şunu görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bu hata oldu. Konsolda bu yanıt verdi. Şimdi böyle düzeltiyorum. Ve her şeyi de Google'da arayarak gösteriyorum. Ezberden göstermiyorum. Böylelikle bütün dokümanlara nasıl ulaştığımı, nasıl baktığımı siz de anlamış oluyorsunuz diye ümit ediyorum. Şimdilik ben yayını kapatıyorum. Bir saniye.